Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle böyle bir elbise robası çalışacağız. Hatta ben bir tane de hazırladım. Bak, modelimiz şu şekilde olacak. Dileyen arkadaşlar bunu ister elbiseye isterseniz mesela şu alt kısmını daha kısa tutarak bluz olarak da kullanabilir. Ben şimdi şöyle açmışken size bir santim vermek istiyorum. Elbisenin önce bir kol altını bir göstereyim. Şöyle hafiften kumaşı kol altına bir oyuntu verilecek şekilde. Ben bunları terziye diktiriyorum arkadaşlar. Yani şuradaki santimleri de vereceğim size. Şimdi ne kadarlık bir kumaş almanız gerekiyor? En 52 santim arkadaşlar. Ön 52, arka 52. Yani 104 santim, 105 santim eni olan bir kumaş size yeterli olacaktır. Boy olarak dediğim gibi yani ister yere kadar upuzun yapabilirsiniz. Benim şöyle diz kısmında bitiyor. Şöyle elbise ama şöyle yaparak da bluz olarak da yani daha kısa yapıp bluz olarak da kullanabilirsiniz. Dikilecek kısmında şöyle videomuz biterken dikeceğimiz kısmı da göstereceğim ama şu tam göğüs kısmına gelen yeri de şöyle santim olarak vereyim. 37 santim. Hatta şurayı da vereyim arkadaşlar. 13 santimde yüksekliğimiz var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane önde modelimiz olacak. 5 tane de arkada 10 tane model üzerine kuracağız. Bunu eminim büyütmek, küçültmek isteyenler olacaktır. Şimdi buradaki bademlerimiz 9'ar tane trabzandan oluşuyor. Büyütmek isteyenler bunu 11 yaparak otomatik genişleyecektir bademi. Biraz da tabii ki boyu da uzayacaktır. Öyle yapabilirler. Bir beden daha küçük yaka çalışması yapmak isteyenler de 7 trabzan olarak örneği kurabilirler. Modelimiz yakadan başlıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru örüyoruz. Yani genişleterek örüyoruz. Bakın şu şekilde çok güzel. Dediğim gibi ister bluz yapın ister elbise olarak kullanın. İp olarak da Yarnart'ın begonya ipini kullandım. İpimiz 50 gram 169 metre uzunluğunda. Bir buçuk yumak yeterli oluyor arkadaşlar. Yani sanırım 75-80 gram kadar ip kullanıyoruz. Tığ olarak da 2,5 milimlik tığ kullanacağım. Beş tane zincir çekerek başlıyoruz. Kitlememi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine giriyorum ve burayı böyle bir kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlk yaptığım yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 3'te çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar bir alttaki yuvanın tam boşluğun içine girerek 3'te çıkıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir alttaki boşluğun içine giriyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde şimdi 1, 2, 3, 4 tane yuvamız oluştu. 80 tane böyle yuva hazırlayacağız.
3 zincir çektim. Alttaki boşluğun içine giriyorum. Tekrar 3'te çıkarak böyle minik minik yuvalarımızı hazırlıyoruz. Şimdi böyle 80 taneyi hazırlayalım. Ben 80 tane böyle yuvayı hazırladım. Düzeltiyoruz arkadaşlar. Dönük olmasın. Şimdi ilk yuvanın içine trabzan yaparak başlayacağız. Buraya giriyorum. Önce bir kitlemeyi yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip buradaki yuvanın içine girerek ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane yaptım. Üçüncüyü yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Şu şekilde 3 trabzan yaptık. 2 zincir çektik. 3 trabzan daha yaptık. Hemen birinci yuvanın içine. İlk sırayı saymıyoruz arkadaşlar. Bu birinci sıramız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Alttan 1, 2, 3 tane yuvayı atlıyorum. Buradaki yuvanın içine 9 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane trabzanı hazırladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincir sayılarımız bu sırada 7 arkadaşlar. 7 tane zincir çektim. Yine alttan 1, 2, 3 tane yuvayı boş bırakıyorum. Dördüncüye bunlara kelebek diyelim. Şimdi kelebeklerimizi yapacağız. 2, 3 tane trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine girerek 3 tane daha trabzan yapıyorum. Yine 7 tane zincir. 1, 2, 3 tane boşluğu atlayıp dördüncüye bu sefer 9 tane trabzan. Dokuz tane trabzanı yaptıktan sonra 7 zincir, yine 1, 2, 3 tane boşluğu atlayıp dördüncüye kelebek yapıyoruz. Yani bir kelebek yapıyoruz. Böyle üçlü dolgular. 9 tane dolgu trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 taneyi hazırladım. Aradaki bütün zincir sayılarımız 7. 7 zincir çektim. Yine 3 tane atlayıp dördüncü boşluğun içine 9 tane trabzan. Bütün sıra boyunca bu şekilde devam edecek. Sıranın sonuna kadar bir 9 trabzan, bir de aralarda kelebeğimiz olacak.
6, 7, 8, 9. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 3 tane atlayıp dördüncüye kelebek yapacağım. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım. E, 9 tane trabzan olan modelimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane böyle 9 trabzanlı yaptığımız bölüm oluyor. Sıranın sonunda da kelebekle başladık. 9 tane trabzanlı bitiyor. Arada da 3 tane böyle yuvamız kalıyor. Yine 7 zincirimi çektim. İlk yaptığımız şurada 3 zincirle çıktığımız bölüm var. Onun tepesine giriyorum. Kitlememi şöyle içinden geçiriyorum ve sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi şu orta noktaya kadar ipimizi şu şekilde yürütüyoruz. İkinci sıraya 1, 2, 3 zincir çekerek başlıyoruz. Yine buraya 3 tane trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar 3 tane daha trabzan yapıyorum. Yine böyle kelebekle başladık ikinci sıraya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bundan sonra model boyunca zincir sayılarımız hep 5 olacak. 5 zinciri çektim, tığıma doladım. Altta 9 tane trabzanımız var. Onun ilkinin tepesine giriyorum. Birinci trabzanımı yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar tığa doladım. İkinci trabzanın tepesine giriyorum. Aralarda birer zincirli yine 9 tane trabzanımız olacak. Beşinci trabzanım yine bir zincir. 6, 7, 8, bir zincir ve sondakinin de tepesine yapıyorum. Bu da 9. 9 tane trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip arada yine kelebeğimizi yapıyoruz. Yani 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek ilk trabzanın tepesinden başlayarak yine 9 tane trabzan yapıyoruz. Sadece aralarda birer zincir. Bu arada elbisenin bedenini söylemeyi unuttum. 38 40 38 40 42 beden verdiğim ölçülerde çok rahatlıkla kullanacaktır. Dediğim gibi daha büyük yapmak isteyenler buradaki trabzan badem diyelim bunlar arkadaşlar. Bademdeki trabzan sayılarını çoğaltacak. Yani 9 değil 11 yapabilir. Küçültmek isteyenler de böyle minik 7 tane trabzanlı örnek kurabilir. 2, 4, 6, 8, 9 tane yaptıktan sonra 5 zincir çekiyoruz.
Ve aradaki kelebeklerimizi yapıyoruz. İkinci sıramızda bu şekilde sıra boyunca devam edecek. Şimdi bütün 9 tane trabzanın üzerine 9 tane trabzan, aralarda birer zincir, kelebeklerimiz yine aynı şekilde devam edecek. İkinci sıramızı tamamlayalım. Dokuz tane birer zincirli trabzanı yaptım ve sıramız bitti. Üçüncü sıraya geçmek için ilk yaptığımız trabzanın tepesine giriyorum. Kitlememi yapıp bir yanındaki trabzanın tepesine girip ipimi yürütüyorum. Yani şuradaki boşluğun içinde yukarı çıkarak sıraya başlayacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine buraya 3 trabzan, 1, 2 zincir ve 3 trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 tane zincir çektim. Yanındaki örneğimizin tam 1 ile 2. trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum ve şöyle kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi bir yanındaki boşluğa girip sık iğne ile kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yanındaki boşluğa girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bir yanındakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar zincir sayılarını artık saymayayım. Bütün zincir sayılarımız 5 olacak. Yani modelimiz bitene kadar artık 5'er zincir çekeceğiz. Sekiz ve 9. trabzanın arasına da girip kitlememi yapıp tekrar zincirimi çekiyorum. Şimdi 9 tane trabzanımız vardı. Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle minik yuvalarımız var diyelim arkadaşlar. Şunlardan, boşluklardan 7 tane var. Yine 5 zincirimi çektim. Aradaki kelebeği yapıyorum. Yine zincirimi çekiyorum. Diğer modelde yine 1 ile 2. trabzanın arasındaki boşluğa girerek 5 tane zincir çekip bir yanındaki boşluğa giriyorum. Bu sırada modelimiz bu şekilde devam edecek. Şuradaki modeli de tamamlayayım. Göstereceğim arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Yani modelimiz birbirini takip ederek gidiyor. Yani arada kelebekler bu bir dahaki sıra değişecek. Bu bademimiz 9 tane trabzanda. İkinci sıra birer zincirli trabzan.
Üçüncü sırada da böyle boşluklara batarak 7 tane böyle yuvalarımız oluşacak. Evet, üçüncü sıramızda tamamlayalım. Üçüncü sıramızı tamamladık. Yine her zaman o sıra çıkışlarımız bu şekilde olacak. Önce ilk trabzanın tepesine kilitleyip şu ortadaki boşluğa kadar ipimi yürütüyorum. 1, 2, 3 zincir çekip önce 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyoruz. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. 2 zincir çektim. Bu boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi 3 tane daha trabzan yapıyorum. Üç tane trabzan, 2 zincir, bir tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Yine zincirimi çektim. Şimdi buradaki ilk boşluğun içine giriyorum. Şöyle bir kitlememi yapıyorum. Yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Yanındaki boşluğa giriyorum. Bir yanındaki boşluğa. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Bu sırada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böyle boşluklarımız var. Tekrar kelebeğe geldik. Burada bir artırma yapacağız bir dahaki sıra. Onun için önce zeminini hazırlıyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, araya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar 3 tane daha trabzan. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek. 5 zincir çektikten sonra hemen ilk yuvanın içine giriyorum. Kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yandaki yuvanın içine girip kilitliyorum. Beş zincir çektim. Kitleme derken arkadaşlar yani sık iğne ile giriyorum. Buradaki ilmeği ikisini birlikte alıyorum. Son yuvanın içine de yapıyorum ve aradaki 5 zincirimi çekip şuradaki artım yerini hazırlıyorum. Dördüncü sıramızda bu şekilde. Dördüncü sıramızı tamamladık. Yine burada birleştirmemizi yapıp ilk boşluğun içine kadar ipimi yürüttüm. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp önce 3 tane trabzanı yapıyorum. 2 zincir ve bu aynı boşluğun içine tekrar girerek 3 tane daha trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekip
Şimdi yanındaki boşluğun içine bir kelebek daha yapacağız. Önce 3 tane trabzan yapıyorum. İki zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Yine ilk boşluğun içinden başlayarak bütün boşlukların içine beşer zincirli böyle yuvalar diyeyim artık file gibi yapıyoruz arkadaşlar burayı. Bu sırada da 5 tane boşluğumuz olacak. Yani aslında her sıra birer tane azalarak devam ediyor. Son boşluğun içine de yaptım. Tekrar 5 zincir çekip önce ilk boşluğun içine normal 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Arada bir zincir çekerek diğer boşluğa geçeceğiz. Üç trabzanı yaptım. 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekip hemen yanındaki boşluğun içine bir kelebek daha yapıyorum. Beşinci sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Şuradaki ilk bademin yuvanın içine girip kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz var. 7 pardon 7 idi 6 bu sırada da 5 tane oluyor. Yani 5. sıradayız. Bu arada beşer tane boşluklarımız oluşuyor. Şurada da kelebek artırmamızı yapıyoruz. Şöyle koyayım arkadaşlar. 5. sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Hatta şöyle bir göstereyim ama uzaktan model nasıl görünüyor? Yakamız zaten modellerimiz bakın hepsi bu şekilde. Yani bir böyle çilek modeli, badem modeli ne derseniz arkadaşlar bir arada artırma yerimiz var. Bir çilek modeli, bir artırma yeri olarak yakamızı bu şekilde devam edeceğiz. 5. sıramızda tamamladık. Yine ipimi tam orta noktaya kadar yürütüyorum. Şimdi ilk kelebeğimizin içine yine kelebek yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çekip bir alt sırada bir zincir çektiğimiz araya giriyorum. Sık iğne ile kilitledim. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip diğer kelebeğin ortasına girip buraya da aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir ve 3 trabzan daha yapıyorum.
Şimdi yine ilk boşluğun içine sık iğne ile kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip örneğimizde bu sıra sayalım arkadaşlar, 4 tane kalması lazım. Bir, iki, üç, 4 tane boşluğa indi modelimiz. Bütün sıra boyunca aynı işlemi tekrarlayacağız. Yani alttaki kelebeklerin içine kelebek, araya yine bir file yapacağız. Şunu hemen yapayım. İlk kelebeği yaptıktan sonra 5 zincirimizi çekiyoruz. Bir alttaki bir zincir çektiğimiz boşluğa girip sık iğne ile kilitledim. Yine 5 zincir çekip diğer kelebeği yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde tamamlanacak. Şimdi 7. sıraya başladık. Yine aynı şekilde, hatta sayalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. sıramızı bitiriyoruz. Orta noktaya kadar ipimizi yürütüp kelebeğimizde başlıyoruz. İlk kelebeği yaptım. 5 zincir çekip hemen ilk filenin içine girdim. Sık iğne ile kilitliyorum. Yine 5 zincir çektim. Diğer filenin içine girdim. Kilitledim. 5 zincir çekip buradaki kelebeklerimizi yapıyoruz. Yani 3 zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan daha. Şu arada file var arkadaşlar, şöyle. Ve dediğim gibi buradaki modelimizdeki ilk filenin içine giriyorum. Beşer zincirli yine böyle aralara batarak boşlukları oluşturuyorum. Bütün model aynı şekilde devam edecek. Bu 7. sıramızdayız arkadaşlar. 8. sıra ve 9. sırada aynı şekilde olacak. Şimdi tarif edeceğim. Şurada ikinci örneğin arayı da yapalım. Şimdi 7. sıradayız. Kelebeği yaptık. 5 zincirle ilk fileye girdik. 5 zincirle yanındakine, 5 zincirle buradaki kelebeklerimizi yaptık. 8. sırada
Yine önce kelebeği 5 zincirle buraya gireceğiz. 5 zincirle yanındakine, 5 zincirle yanındakine ve tekrar kelebeği yapıp örneğe geçeceğiz. 7. sıramızda 1 2 3 tane böyle boşluk var. 8. sıramızda burada 2 kalacak ve 9. sıramızda tek kalacak. O sıraya kadar devam edelim. Şimdi 9. sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sırada dediğim gibi şuradan göstereyim. Şu örneğimizin üstünde sadece bir tane boşluk kaldı. Bakın şu örnek arası şu şekilde. 2 tane kelebeğimizin arasında da 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var. Şimdi 9. sıramızı yine zincirle kilitliyorum. İçine kadar yürüttüm kelebeğimizin. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp şimdi 10. sıraya başladık. Yine ilk kelebeğimizi yapıyoruz. Beş zinciri çekip aradaki filelerimizi yapacağız diğer kelebeğe kadar. Şimdi modelimizdeki kenardaki kelebeğimizi de yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane boşluğumuz var. Şimdi burada bademimizin üzerinde tek bir tane boşluk kalmıştı. Oraya da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tam ortasına tepedeki boşluğa giriyorum. Kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip diğer kelebeğe geçiyorum. 10. sıramızda bu şekilde devam edecek. Yine file kısmına geldik. Burada hep 5 zincir çekip şuradaki boşluklara batarak filelerimizi oluşturuyoruz. Onuncu sırayı tamamladık. Şimdi 11. sıradayız. Bakın görüntümüz şu şekilde. 11. sıraya yine ipimi yürüterek orta noktaya geldim. Kelebeğimi yaptım. Aradaki fileleri yapıyoruz. Kelebeğe geldik. Yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak
Buradaki kelebeğimizi yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane file boşluğumuz var. Burada artık örneğimiz bitti arkadaşlar. Yani tek boşluğun içine de girerek örneğimizi bitirdik. Şimdi hiç arada zincir çekmeden, pardon, bir zincir çekerek diğer kelebeğe geçiyoruz. Artık modelimizi bu sırada kapatmış olduk. Yine filelerimizi yaparak geleceğiz. İlk kelebeğimizi yapıp arada bir zincir diğer kelebeğe geçeceğiz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. 11. sıramızı tamamladık. Bakın yakamız şu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık dolgu kelebek kısımlarımız da bitti. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. sırada bütün kelebeklerimiz bitti. Daha sonra 12, 13, 14, 15 ve 16. 5 sıra sadece file olarak devam edeceğiz. Şimdi birleştiriyorum. Ve yine orta noktaya kadar geldim. Bundan sonra dediğim gibi 5 sıra file yapacağız. Hiç başka hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Yani ne sıra çıkışı ne ya da başka bir şey yürütmemiz falan da olmayacak. File kısmına geçince 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bundan sonra 5 sıra 6 zincirli böyle fileler yapacağız. Altı zincirimi çektim. Bakın ilk kelebeğin orta kısmına giriyorum. Sık iğne ile kilitledim. Yine 6 zincir. Diğer kelebeğin ortasına girdim ve kilitlememi yaptım. Evet, bütün sıramız artık file şekline döndü. Şimdi sıranın sonuna geldiğimiz zaman bakın burası ilk yaptığımız file. Şuraya gireceğiz 6 zincirle, daha sonra 6 zincirle bunun içine girip dediğim gibi 5 sıramızı tamamlayacağız. Şimdi 5 sıra filemiz bittikten sonra bakın şöyle sayabilirsiniz arkadaşlar. Şu son kelebeğin üstüne 1, 2, 3, 4, 5 sıra böyle filemiz olacak. Şimdi yine sıranın başına geldim. Tığıma doluyorum. Bakın son filemi yaptım. Tığa doladım. Şu alttaki sık iğne ile girdiğimiz yere
girerek 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir yanındaki sık iğneye şöyle şu şekilde giriyorum. Tekrar tığa doladım. Pardon arkadaşlar, araya girecektik. Şu hemen yanındaki filenin içine giriyorum. Sık iğne ile ekledim. Tekrar tığa doluyorum. Buradaki sık iğnenin birleştirme yerinin içine giriyorum. 1 Aynı yere yapıyorum. 3 tane trabzan. Trabzanlarımız bu sefer 3'te çıkıyoruz. 1 2 3'te. Yanındaki filenin içine girip sık iğne ile kilitliyorum. Tekrar tığa doladım. Buradaki sık iğnenin tam orta noktasına girdim. 3'te çıkarak 3 tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğun içine giriyorum ve sık iğne ile kilitledim. Tekrar tığıma doluyorum. Bütün sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Tek farkı burada trabzanlarımızı 3'te çıkarak 1 2 3 3 taneyi yaptıktan sonra birleştiriyorum. Burada yandaki file ile birleştirdiğimiz için sanki 5 tane trabzan var gibi, ama arkadaşlar 3 tane yapıyoruz. Tığa doladım. Yandaki tepe noktasına giriyorum. 3 tane trabzan. Ve buradaki filenin ortasına girip sık iğne ile kilitliyorum ve yandaki tepeye 3 tane trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün kenarda oyalarımızı yaptık ve başlangıç noktamıza geldik. Dileyen arkadaşlar böyle bırakabilir, ama ben bir sırada şöyle bütün tepe noktalarına batarak bir sıra sık iğne gideceğim. Bu da son sıramız arkadaşlar. Bu sık iğne sırasında yaptıktan sonra bu kısmın son modeli de bitmiş olacak. Şöyle tek tek tepe noktalarına sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Bütün sırayı sık iğne olarak tamamladık. Yine başladığım noktaya geldim. Şöyle ilmeğin içinden yürütüyorum ve ipimi kesiyorum. Ve buradaki ilmeği de iğne ile arkaya geçirip saklayacağım arkadaşlar ipimizi. Yanındaki ilmeğe girdim. Şöyle biraz aşağılara doğru ipi yürüterek ve burada da ipimizi keseceğiz. Şimdi yaka kısmına geldik. Burada yakamız şu şekilde arkadaşlar. Eğer açık yaka isteyen olursa hiç toplamadan bu şekilde kullanabilir.
Ama ben şöyle bir sıra oyaya gideceğim. Dediğim gibi aslında çok fazla bir açık yaka değil. Yani bu oyayı yapmadan önce bir üstünüze tutup ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ilk başladığımız yerden yine başlayacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine burayı da 3'te çıkarak 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Ve bu ipleri de içinde saklıyorum. Daha sonra bir yanındaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve buraya da yine aynı şekilde 3 veya 4 kere dolduruyorum. Daha sonra şöyle bakıyorum. Yani illa hepsini yapmak zorunda değiliz. Şöyle bakıyorum, diğerine geçiyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Dört tane trabzan yaptım. Bakın şöyle, yani nereye kadar geliyorsa o boşluğun içine girdim. Önce 4 tane trabzanı yapıyorum. Daha sonra bakıyorum. Bazen alttan bir tane atlamak gerekiyor. Bazen yan yana yapmak gerekiyor. Dört trabzanı yapıyorum ve şöyle tutuyorum. Bakın şuraya kadar geldi. Tüm yakanın etrafında bu şekilde tamamlayalım. Şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle bir şuraya kilitleyeyim. Bir tane de ilk başladığımız yere giriyorum ki arası açık durmasın. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve yakamız bitmiş oluyor. Bu ipi de arkaya doğru saklayacağız. Şimdi 10 tane böyle modelimiz var. Şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi bu hafif ütülenince daha muntazam duracaktır. Tam 5 tane önde, 5 tane arkada. Şimdi elbiseye dikeceğimiz yer. Bak, 1, 2, 3 tane. Örneği öne ayırıyoruz. Bak, tam şu orta kısım. Şöyle göstereyim. Şu ara ve 1, 2, 3 tanenin yanındaki şu ilk başladığımız kelebek var. Onun hizasını alıyoruz. Şu kısım önde dikilecek yer, bu arada kol olarak kalacak. Yani iki badem, çilek örneğimiz, badem örneğimiz, onlar da kola kalacak. Şöyle ben dikilmişte göstereyim, daha rahat anlaşılacaktır. Bakın 5 tane modelimizi öne ayırdım. Tam şu hizayı baz alıyoruz arkadaşlar. Oradan diğer 3 örneğin bitiminin yanındaki kelebeğin arasına kadar, şuraya kadar dikiliyor. Bunu ben viskon, empirme, o tarzda bir kumaşa yaptırdım. Mesela bunu da şile bezli tarzı bir kumaşa diktireceğim. Yani yaza uygun her türlü kumaşı kullanabilirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.